Jim Jones, bir lider nasıl doğar? Jim Jones kötülükle doğmadı. Indiana'nın küçük bir kasabasında büyüyen, içine kapanık, yalnız bir çocuktu. Etrafındaki dünyayı anlamaya çalışıyor ama çoğu zaman kendini dışarıda hissediyordu. Jim Jones çocukken kiliselere ilgi duymaya başladı. Ama bu ilgi, Tanrı'ya duyulan saf bir inançtan çok, insanlara duyulan merak gibiydi. Vaizleri izliyor, onların konuşurken kalabalıkları nasıl etkilediğini fark ediyordu. Bir insanın sadece kelimelerle başka insanların hayatında nasıl merkez haline gelebildiğini. Bu, Jones'un zihninde silinmeyen bir iz bıraktı. Gençliğinde toplumun kenarında kalmış insanlara yöneldi. Siyahlara, yoksullara, yaşlılara. Çünkü onları anlıyordu ya da anladığını düşünüyordu. Onlara başkalarının vermediği bir şey veriyordu. Dikkat. Dinlenildiklerini hissettiriyordu. Amerika'nın 1950'li yıllarında bu son derece güçlü bir şeydi. Irk ayrımının hala derin olduğu bir dönemde Jim Jones eşitlikten söz ediyordu. Aynı masada oturan siyahlar ve beyazlar onun etrafında toplanıyordu. İnsanlar Jim Jones'u bu yüzden sevdi. Çünkü o Tanrı'dan önce adaleti anlattı. People's Temple işte böyle kuruldu. Başlangıçta bu bir tarikat değildi, bir kiliseydi. Ama daha önemlisi bir topluluktu. Jim Jones vaazlarında sadece kutsal metinlere yer vermiyor, gündelik hayata dokunan cümleler kuruyordu. Yoksullara yardım ediyor, yaşlılara ev buluyor, kimsesizleri sahipleniyordu. İnsanlar onun sayesinde hayatta kaldıklarını düşünüyordu. Ve bu düşünce çok tehlikelidir. Çünkü bir insanın hayatını kurtardığını düşündüğünüzde ona karşı borçlu hissedersiniz. Zamanla Jim Jones'un sözleri daha kişisel hale geldi. Tanrı aradan çekilirken Jones öne çıkıyordu. Tanrı benim içimde konuşuyor demiyordu belki ama söyledikleri hep aynı yere varıyordu. Beni dinleyin, bana güvenin. İnsanlar bunu sorgulamadı çünkü sorgulamak onları yeniden yalnız bırakabilirdi. Jones kendini sıradan bir vaiz olarak görmüyordu. O, seçilmiş olduğunu hissediyordu. Başkalarının göremediği bir gerçeği gördüğüne inanıyordu. Ve bu inanç zamanla Tanrı inancının yerini aldı. İnsanlar artık Tanrı'ya değil, Tanrı'yı temsil ettiklerini düşündükleri adama bakıyordu. Jim Jones'un karizması bağırarak değil, yakınlaşarak çalışıyordu. İnsanların sırlarını biliyor, korkularını öğreniyor, zaaflarını not ediyordu. Onları yargılamıyor gibi yapıyor, sonra tam da o yargılamadıkları yerden bağlıyordu. İnsan kendini en çıplak haliyle kabul eden birine kolay kolay karşı çıkamaz. Ama bu yakınlık masum değildi. Bu, yavaş yavaş kurulan bir bağımlılıktı. Jim Jones bir liderdi. Ama liderler her zaman insanları ileriye götürmez. Bazen onları kendilerine doğru çeker. Ve Jones'un yaptığı tam olarak buydu. İnsanların dünyasını daraltıyor, kendi sesini o dar dünyanın tek yankısı haline getiriyordu. Henüz kimse ölmemişti. Henüz kimse kaçmamıştı. Henüz Jonestown yoktu. Ama zemin çoktan hazırlanmıştı. İnanç nasıl itaate dönüştü? Jim Jones, People's Temple'ı yalnızca bir kilise olarak görmüyordu. Onun gözünde burası, çökmekte olan bir dünyanın karşısına dikilmiş bir alternatif toplumdu. Amerika'yı anlatırken kullandığı dil sertleşmişti. Devlet yozlaşmıştı. Medya yalandan ibaretti. Sistem zayıfları ezmek için vardı. Bu cümleler dışarıdan bakıldığında politikti ama içeridekiler için kişiseldi. Çünkü çoğu zaten sistem tarafından ezilmişti. Jones'un asıl ustalığı burada ortaya çıktı. İnsanların yaşadığı bireysel acıları ortak bir düşmana yönlendirdi. Irkçılığa uğrayan siyah bir anne ile yoksulluk içinde büyümüş beyaz bir adam aynı hikayede birleşti. İkisi de artık seçilmişler arasındaydı. Dış dünya onları istememişti ama People's Temple istemişti. Bu aidiyet hissi zamanla bir borca dönüştü. Topluluk üyelerinden fedakarlık istenmeye başlandı. Önce toplantılar sıklaştı, sonra gönüllü çalışmalar zorunlu hale geldi. İnsanlar işlerinden arta kalan zamanlarını değil, hayatlarını vermeye başladı. Jim Jones bunu hiçbir zaman açık bir emirle yapmadı. Daha çok hatırlattı. Burada kalmanıza kimse zorlamıyor diyordu ama ardından ekliyordu. Dışarıda sizi neyin beklediğini biliyorsunuz.
Bu noktada birçok insan kalmayı seçti. Çünkü gitmek sadece bir yerden ayrılmak değildi. Gitmek yeniden yalnız kalmaktı. Jones'un vaazları uzadı, gecelere taştı. İnsanlar saatlerce oturup onu dinliyordu. Bu konuşmalar sırasında bazı üyeler ayağa kaldırılıyor, hataları herkesin önünde söyleniyordu. Buna itiraf deniyordu. Ama itiraf günah için değil, itaatsizlik içindi. Alkışlayanlar alkışlıyordu, susanlar susuyordu. Kimse neden diye sormuyordu. Çünkü soru sormak, sıradaki sandalyeye oturmak demekti. People's Temple'da aile kavramı da değişmeye başladı. Eşler, çocuklar, ebeveynler hepsi ikinci plana itildi. Asıl aile artık topluluğun kendisiydi. Jones, bireysel bağların insanı zayıflattığını söylüyordu. Sevgi, sahiplenmeye dönüşürse tehlikelidir diyordu. Ama kendi etrafında oluşan sahiplenmeyi hiç tehlikeli görmüyordu. Bu sırada Jim Jones'un özel hayatı da görünür hale gelmeye başladı. Bazı ilişkiler, bazı ayrıcalıklar konuşuluyordu. Ama bunlar sorgulanmadı. Çünkü lider sıradan kurallara tabi değildi. İnsanlar bunu açıkça söylemiyordu ama hissediyordu. O farklıydı. 1970'lerin başında People's Temple artık sadece bir inanç topluluğu değil, politik bir güç haline gelmişti. Oy potansiyeli vardı. Yerel yöneticilerle temas kuruluyordu. Jim Jones bu gücü seviyordu. Alkışlandığında susmuyor, sustuğunda daha çok konuşuyordu. Ama güç beraberinde bir korku getirdi. Kaybetme korkusu. Basında ilk eleştiriler çıktığında Jones bunu bir uyarı olarak değil bir saldırı olarak gördü. Eski üyeler konuşmaya başlamıştı. Şiddetten, baskıdan, zorla itaatten bahsediyorlardı. Jones'un cevabı netti. Bunlar düşmanların sesi. Ve bu cümle içerideki herkesi susturmaya yetti. People's Temple artık ikiye bölünmüştü. İnananlar ve düşmanlar. Ortası yoktu. Bu noktada Jim Jones için bir şey netleşti. Amerika artık güvenli değildi. Kontrol elinden kayıyordu ve kontrol duygusunu kaybeden bir lider genellikle dünyayı değiştirmek yerine mekanı değiştirir. People's Temple için yeni bir yol çizildi. Uzak, sessiz, izole. Dış dünyanın ulaşamayacağı bir yer. Henüz adı konmamıştı ama hikayenin yönü değişmişti. Jonestown, Ütopya olarak başlayan yer. Guyana haritalarda küçük bir ülkeydi. Amerika'dan bakıldığında ise neredeyse görünmezdi. Jim Jones için bu görünmezlik bir avantajdı. Uzak olmak yalnızca mesafeyle ilgili değildi. Denetimden uzak olmak demekti. Ormanlarla çevrili, yolları olmayan, ulaşımı zor bir bölge seçildi. Jones burayı anlatırken hep aynı kelimeleri kullandı. Özgürlük, eşitlik, güvenlik. People's Temple üyeleri bu sözleri duymaya hazırdı. Amerika'da kalmak artık onlar için tehdit demekti. Medya, devlet, eski üyeler, her şey düşman gibi sunulmuştu. Jonestown bu düşmanlardan kaçış değil, onlardan arınma olarak anlatıldı. İlk kafileler yola çıktığında atmosfer neredeyse bayram gibiydi. İnsanlar eşyalarını geride bıraktı. Çünkü orada her şeyin ortak olacağı söylenmişti. Yeni bir toplum kurulacaktı. Irkın, sınıfın, paranın anlamını yitirdiği bir yer. İnsanlar bu fikre inanmak istedi. Çünkü inanmazlarsa verdikleri fedakarlıkların hiçbir anlamı kalmayacaktı. Jonestown'a varıldığında karşılaşılan manzara sertti. Orman yoğundu, hava nemliydi. Yaşam koşulları zordu. Ama ilk günlerde kimse şikayet etmedi. Her zorluk yeni bir dünyanın bedeli olarak görülüyordu. İnsanlar evler inşa etti, tarlalar açtı, birlikte çalıştı. Günler yorucuydu ama umut doluydu. Jim Jones başlangıçta fiziksel olarak her yerde değildi. Ama sesi vardı. Hoparlörler Jonestown'un merkezindeydi. Günün her saati konuşabiliyordu. Çalışırken, yemek yerken, dinlenirken. İnsanlar onun sesine alıştı. Ses zamanla ortamın doğal bir parçası haline geldi. Ormanın sesi gibi. Sorgulanmayan bir arka plan gürültüsü. Zaman ilerledikçe küçük detaylar fark edilmeye başlandı. Pasaportlar güvenlik gerekçesiyle toplandı. Mektuplar kontrol edilerek gönderildi. Dış dünyayla temas giderek azaldı. Jones bunun geçici olduğunu söylüyordu. Tehlike geçince her şey düzelecek diyordu. Ama tehlikenin ne zaman geçeceği hiç netleşmedi. Jonestown'da herkes çalışıyordu. Uzun saatler boyunca. Yorulmak normaldi. Ama dinlenmek şüpheliydi. Yorgunluk itirazı azaltıyordu. Açlık düşünmeyi yavaşlatıyordu. İnsanlar bunu fark etmedi. Çünkü yorgunluk eşit paylaşılmıştı.
Kimse kendini özel olarak mağdur hissetmiyordu. Geceler farklıydı. Geceleri insanlar toplanıyordu. Jim Jones'un sesi bu kez daha sertti. Amerika'dan gelen haberler anlatılıyordu. Suikast planları, saldırılar, düşman komploları. Bunların çoğu doğrulanamıyordu. Ama doğrulamaya gerek de yoktu. Çünkü artık dış dünya soyut bir tehditti. Görülmeyen ama her an hissedilen bir gölge. Bu toplantılara beyaz gece deniyordu. İnsanlar bu isme alıştı. Beyaz masumiyet demekti. Ama geceler masum değildi. Korku üzerine kuruluydu. Jones bazen insanların ölmek zorunda kalabileceğini söylüyordu. Onurlu bir çıkıştan bahsediyordu. İlk başta bu sözler metafor gibiydi. Kimse gerçek anlamını düşünmek istemedi. Jonestown'da kaçmak zor değildi, fiziksel olarak. Ama zihinsel olarak neredeyse imkansızdı. Kaçmak demek, yalnız kalmak demekti. Kaçmak, ihanet demekti. Kaçmak, dış dünyanın kucağına geri dönmek demekti. Ve dış dünya yıllardır bir düşman olarak anlatılmıştı. Jim Jones bu noktada değişmişti. Ya da artık değişimini saklamıyordu. Daha paranoyak, daha kontrolcüydü. Sağlığı bozuluyordu. Ama otoritesi hala güçlüydü. Çünkü insanlar onun zayıflığını değil, korkusunu görüyordu. Ve korku bulaşıcıdır. Orada yaşayanlar artık kendilerini People's Temple üyesi olarak değil, hayatta kalanlar olarak görüyordu. Dünya onlarla karşıydı. Jim Jones ise tek koruyucuydu. Bu denge kırıldığında her şey çökecekti. Ve bu dengeyi sarsacak şey çok uzaktan gelmedi. Amerika'dan geldi. Bir ziyaretçiyle. Henüz kimse bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmiyordu. Dış dünya Jonestown'a girdiğinde. Jonestown uzun süre yalnız kaldı. Bu yalnızlık tesadüf değildi, inşa edilmişti. Dış dünyayla bağlar kesildikçe içeride anlatılan hikaye güçleniyordu. Amerika artık uzak bir yer değil, belirsiz bir tehditti. İnsanlar gerçek bir haberle değil, Jim Jones'un anlattığı haberlerle yaşıyordu. Bu yüzden Jonestown'a bir ziyaretçinin geleceği haberi yayıldığında hava bir anda değişti. Bu kişi sıradan biri değildi. Amerikan Kongresi üyesi Leo Ryan. Ryan'ın geliş nedeni resmiydi. People's Temple'dan kaçmayı başaran bazı eski üyeler konuşmuştu. Aileler çocuklarından haber alamıyordu. Zorla tutulduklarına dair iddialar vardı. Devlet bu iddiaları görmezden gelemezdi. Ryan küçük bir heyetle birlikte Jonestown'a gitmeye karar verdi. Gazeteciler, aile üyeleri ve birkaç yetkili de ona eşlik ediyordu. Jim Jones bu ziyareti istemedi ama reddetmek de mümkün değildi. Reddetmek suçluluk gibi görünecekti. Jonestown ziyaret günü hazırlanmıştı. İnsanlara ne söyleyecekleri anlatıldı, gülümsemeleri istendi, mutlu görünmeleri gerektiği hatırlatıldı. Ziyaretçiler geldiğinde manzara ilk bakışta düzenliydi. İnsanlar çalışıyordu. Çocuklar ortalıkta dolaşıyordu. Jim Jones sakin görünüyordu. Ryan'ı karşıladı, elini sıktı, kameralara konuştu. Her şey kontrol altındaydı. En azından yüzeyde. Akşam saatlerinde kalabalığın içinden biri Leo Ryan'a küçük bir kağıt uzattı. Üzerinde kısa bir cümle vardı. "Bizi buradan çıkarın." Bu tek kağıt Jonestown'daki tüm dengeyi sarstı. Ardından başka notlar geldi. Başka insanlar da gitmek istiyordu. Jim Jones bunu fark etti ve o an yıllardır bastırdığı korku yüzeye çıktı. Ertesi gün Ryan ayrılmak isteyen birkaç kişiyle birlikte Jonestown'dan ayrılmaya karar verdi. Bu karar People's Temple için bir kırılma anıydı. Çünkü bu dış dünyayla kurulan ilk gerçek temastı ve temas kontrolün düşmanıdır. Grup havaalanına ulaştığında her şey hala belirsizdi. Kimse ne olacağını bilmiyordu. Sonra silahlar ortaya çıktı. Kısa bir süre içinde kaos başladı. Leo Ryan ve beraberindeki bazı kişiler Jones'un silahlı adamları tarafından orada öldürüldü. O an Jonestown için geri dönüşü olmayan bir çizgi aşıldı. Artık saklayacak bir şey kalmamıştı. Devletle doğrudan bir çatışma yaşanmıştı. Bu sadece bir soruşturma değil, bir sondu. Haber Jonestown'a ulaştığında Jim mikrofonu eline aldı. İnsanlara dış dünyanın artık onları affetmeyeceğini söyledi. Askerlerin geleceğini, çocuklarının ellerinden alınacağını anlattı. Bunu bir tehdit gibi değil, kaçınılmaz bir gerçek gibi sundu. İnsanların korkularını tek bir yöne çevirdi. Kaçınılmaz son. Bu noktada Jim Jones yıllardır hazırladığı fikri açıkça dile getirdi. Buna intihar demedi. Onurlu bir çıkış dedi. Devrimci bir eylem dedi. Kelimeler yumuşaktı ama anlam sertti. İnsanlar sessizdi. Bazıları ağlıyordu, bazıları donup kalmıştı.
Ama kimse yüksek sesle itiraz edemedi. Çünkü itiraz artık sadece liderle değil, tüm toplulukla karşı karşıya gelmek demekti. Johnstown'da son saatlere girilmişti. Ama henüz kimse bunun gerçekten son olduğunu kabul etmek istemiyordu. Bir sonraki adım atılmadan önce Jim'in söyleyecek son sözleri vardı. Ve bu sözler yüzlerce insanın kaderini belirleyecekti. Jim Jones kelimeleri dikkatle seçti. Çocukların bu dünyada yaşayacak bir yeri kalmadığını söyledi. Onları korumanın tek yolunun bu olduğunu anlattı. İnsanların çoğu ağlıyordu. Ama ağlamak, durdurmak anlamına gelmiyordu. Zehir hazırlandı. Tatlı bir içecek gibi sunuldu. Önce çocuklar getirildi. Bu bazı anneler için kırılma anıydı. Sesler yükseldi. İtirazlar oldu. Ama kalabalık bireysel sesi bastırıyordu. Hepimiz birlikteyiz denildi. Bu acı kısa sürecek. Bazı çocuklar ne olduğunu anlamadı. Bazıları direnmeye çalıştı. Saatler geçti. Bu bir anlık olay değildi. Uzun, yavaş ve geri dönülmez bir süreçti. Bazı insanlar gönüllüydü. Bazıları korkudan hareketsizdi. Bazıları zorlandı. Kaçmaya çalışanlar oldu. Ama Johnstown'da kaçmak yalnızca bir yön değiştirmekti. Orman vardı. Silahlı nöbetçiler vardı. Ve en önemlisi yıllardır zihinlere kazınmış bir korku vardı. Dış dünya. Jim Jones en sonda kaldı. Mikrofon hala açıktı. İnsanlara sakin olmalarını söylüyordu. Kendisi için de bir çıkış yolu bırakmamıştı. Çünkü bu noktada liderliğini sürdürmenin tek yolu onlarla birlikte ölmekti. Ya da en azından öyle görünmekti. 918 insan o gün Johnstown'da hayatını kaybetti. Ertesi sabah bölgeye girenler bir yerleşimden çok donmuş bir anla karşılaştı. Yan yana yatmış bedenler. Aceleyle değil, düzenle bırakılmıştı. Bazıları yüzüstüydü. Bazıları birbirine sarılmıştı. Çocuklar vardı. Yaşlılar vardı. İnsanlar vardı. Resmi kayıtlara toplu intihar yazıldı. Ama yapılan incelemeler gerçeğin daha karmaşık olduğunu gösterdi. Enjeksiyon izleri vardı. Zorla içirildiğine dair bulgular vardı. Kaçmaya çalışırken vurulanlar vardı. Her şey bittiğinde Jim Jones'un bedeni farklıydı. O zehir içerek ölmemişti. Başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Resmi kayıtlara bu şekilde geçti. Kimi raporlara göre kendini vurdu, kimilerine göre bir başkası tarafından vuruldu. Ama sonuç değişmedi. Başkalarına onurlu çıkıştan söz eden lider, kendi sonu için en kısa yolu seçmişti. Jim Jones'un hikayesi burada bitti. Ama Johnstown'un hikayesi bitmedi. Çünkü bu olaydan sonra dünya şunu sormaya başladı. İnsanlar nasıl olur da adım adım, fark etmeden geri dönüşü olmayan bir yola girer? Belki cevap, her dönemde yeniden ortaya çıkan şu düşüncede gizlidir. Beni koruyacak biri var. Giz perdesi burada kapanırken geriye tek bir sessizlik kalır. Ve o sessizlikte yankılanan soru şudur. Bir gün sana bu senin için derse, bunun gerçekten senin için olduğundan nasıl emin olursun?